Şubat 1992, gece yarısına doğru bir benzin istasyonu. Elinde tomarla banka çekiyle içeri giren bir kadın var. Doğruca kasaya yürüyor ama aklında birkaç piyango bileti almak yok. İstediği şey daha çılgınca. Satın alınabilecek biletlerin hepsi. Aynı saatlerde Virginia'nın dört bir yanına dağılmış 34 kurye dağıtıp atıp aynı işi yapıyor. Ve ellerinde tik tak işleyen bir süre var. Sadece 72 saat. Bu 3 günün sonunda tam 6,4 milyon piyango bileti alınmış olacak. Peki bütün bu operasyonu kim yönetiyor dersin? İşin ilginç yanı, planı kuran adam Virginia'da bile değil. Binlerce kilometre öteden, Avustralya'nın Melbourne kentinden her şeyi bir masa başından çekip çeviriyor. Adı Stefan Mandel. Romanya doğumlu bir ekonomist. Ve buraya kumar oynamaya, şansını denemeye gelmemiş. Cumartesi gece çekiliş bittiğinde 27 milyon dolarlık büyük ikramiye onun cebine girecek. Sonrasında ne mi oluyor? FBI kapıya dayanıyor. Bu adamın sistemi nasıl kandırdığını ispatlamak için tam 4 yıl kafa patlatıyorlar. Ama sonuç koca bir hiç. Çünkü işin özü şu, Stefan Mandel aslında hiçbir hile yapmadı. Sadece ekonomi öğrencilerinin daha ilk yıllarda karşılaştığı, aktüerlerin ezbere bildiği, yıllardır ders kitaplarının sayfalarında duran o basit matematik formülünü aldı, tozunu aldı ve piyangoya uyguladı. O güne dek kimsenin aklına gelmemişti bunu. Bu işin nasıl mümkün olduğunu çözmek için 27 yıl geriye komünist Romanya'daki minik bir mutfak masasına gitmemiz gerekiyor. Mandel 1934'te Romanya'da Yahudi bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu savaşın gölgesinde geçti. Sessiz kalmayı, saklanmayı, göze batmamayı daha küçük yaşta öğrendi. O yıllarda binlerce insan onun gibi saklanıyordu ama çoğu Mandel kadar şanslı çıkmadı. Babası muhasebeciydi, dolayısıyla sayılarla tanışması da çok erken oldu. 1965'e geldiğimizde 31 yaşında bir eşi ve 2 çocuğu var. Ailesiyle Bükreş'te küçücük bir dairede yaşıyorlar. Sıkışık, mütevazı, sınırları belli bir hayat. Devlete ait bir madencilik şirketinde ekonomist olarak çalışıyor. Günleri maliyet analizleri, maaş hesapları ve istatistik raporlarıyla geçiyor. En acı tarafı ne? Biliyor musun? Hazırladığı o upuzun raporları neredeyse okuyan bile yok. Aylık kazancı yalnızca 360 lei. O günün parasıyla topu topu 10 dolar. Romanya kapıları dış dünyaya kilitlenmiş bir ülkeydi. Buradan çıkmak neredeyse imkansızdı. Nicolae Ceausescu bir yıl önce iktidarı ele geçirmiş, yeni yönetim ülkenin dışarıyla kalan bağlarını da tek tek koparmaya başlamıştı. Pasaportlar, döviz, çıkış vizeleri, kitaplar, hatta radyolar hepsi devletin kontrolündeydi. Gizli polis herkesi izliyor, telefonlar dinleniyor, mektuplar açılıp okunuyordu. Bu ülkeden gitmek isteyen birinin paraya ihtiyacı vardı. Ama sıradan bir maaşla biriktirilemeyecek türden, bir memurun görmezden gelemeyeceği büyüklükte gerçek bir servete. Mandel'in cebinde öyle bir para yoktu. Ayda 10 dolarla oraya ulaşması da rüya gibiydi. Üstelik kapılarını dünyaya kapatmış bir ülkedeki Yahudi bir ekonomistti. Seçenekler daralıyordu. Bu yüzden herkes yatağına çekildikten sonra geceleri tek başına mutfak masasının başına geçmeye koyuldu. Bir yanında açık bir defter, parmaklarının arasında kalem, kulağının dibinde ise devlet radyosunun boğuk mırıltısı. Ama Mandel sıradan ekonomi kitapları okumuyordu. İlgisi bambaşka bir yere kaymıştı. Aktüerya tabloları, olasılık teorisi, kombinatorik. Pascal, Fermat, Bernoulli gibi isimlerin çalışmalarını defalarca elden geçiriyordu. Bunlar sigorta şirketlerinin ve kumarhane sahiplerinin yıllardır kullandığı yöntemlerdi. Bu düzende para hep aynı yönde akıyordu. Tahmin yapanlardan hesap yapanlara doğru. Şans kaybediyor, matematik kazanıyordu. Yıllar sonra bir gazeteciye kendini şöyle anlatacaktı. Hafta sonları matematikle uğraşan, fazla eğitim görmemiş bir muhasebeci olduğunu söylüyor. Ama doğru uygulandığında matematiğin bir serveti garanti edebileceğini ekliyordu. İşte o doğru uygulandığında kısmı bütün mesele. Çünkü Romanya Milli Piyangosu'nda çok kritik bir ayrıntı yakalamıştı. Aslında matematik bilen herhangi bir ekonomist de görebilirdi bunu.
Ama ondan önce kimse sisteme bu kadar dikkatle bakmamıştı. Peki neyi görmüştü? Anlamak için piyangonun gerçekte nasıl işlediğine bakalım. Piyango aslında bir tür vergidir. Küçük, gönüllü ve genelde bu parayı kaybetmeyi göze alamayacak insanların ödediği bir vergi. Hükümetler bayılır buna. Neredeyse her ülkenin kendi sistemi var. Devlet piyangolarından dünya genelinde yıllık gelir 300 milyar doları aşıyor. Matematiği ise buz gibi basit. 49 sayının içinden 6 tanesini seçiyorsun. Ortaya 13 milyon 980, 3816 farklı kombinasyon çıkıyor. Yani büyük ikramiyeyi tutturma ihtimalin kabaca 14 milyonda bir. Oysa bir biletin fiyatı topu topu $1. Yatırılan her doların kabaca yarısı piyango komisyonunun kasasına gidiyor, geri kalanıyla da ikramiye havuzu besleniyor. Normal bir haftada senin yatırdığın her doların beklenen karşılığı 50 sent civarı. Yani oyuncu kaybeder, devlet kazanır. Sistemin bel kemiği budur. Ama bazı haftalar kazanan çıkmaz. Böyle durumlarda ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılır. Bu bir defa, 2 defa. Kimi zaman art arda 5 defa yaşanabilir. Ve her aktarımda ödülün büyüklüğü kabarır. Ve tam burada, neredeyse hiç kimsenin fark etmediği bir şey olur. İkramiye yeterince büyüdüğünde matematik tersine döner. İkramiye bütün kombinasyonları, satın almanın bedelini geride bıraktığı anda beklenen kazanç pozitife döner. Bu noktada yapılacak şey ortada. Bütün kombinasyonları topla, kazanan biletin elinde olduğunu garantiye al, geriye kalan fark da senin kazancın olur. İşin doğrusu bu düşünce Mandel'in icadı değildi. Kökleri 17. yüzyıl Fransa'sına 1654'e kadar uzanıyor. Blaise Pascal ile Pierre de Fermat, yarım kalan bir kumardaki paranın nasıl paylaştırılacağını konuştukları mektuplaşmalar sırasında olasılık teorisinin ilk taşlarını döşemişlerdi. Aradan yaklaşık 300 yıl geçtiğinde aynı hesap gezegendeki her kumarhanenin, her sigorta kuruluşunun, her emeklilik fonunun ve her bahis şirketinin merkezinde iş görüyordu. Bunu aktüerler de biliyordu, nicel analistler de. Bu matematik 100 yıldan fazla süredir ders kitaplarında yazıyordu. Mandel'in bulduğu şey gizli bir sır değildi. Sadece doğru anda kullanılacak bir orandı. Madem hesap bu kadar açık, neden daha önce kimse piyangoyu böyle yenmedi peki? Çünkü bir şeyi bilmekle onu gerçekten hayata geçirmek arasında dev bir uçurum var. 14 milyon bilet almak istiyorsan önce 14 milyon doların olacak. Sonra 14 milyon farklı kombinasyonu eksiksiz basacaksın. Bunları binlerce satış noktasına elden ulaştıracaksın. Üstelik bütün bunlara 72 saatin var. Bir şirket, muhasebeciler, kuryeler, avukatlar lazım. Hatta iş öyle büyür ki avukatları denetlemek için başka avukatlar tutman gerekir. Kısacası tek bir bahisçinin o güne kadar hiç kuramadığı büyüklükte bir altyapı gerekiyordu. Piyango sistemlerini kuranlar bütün bu matematiği zaten biliyordu. Ama kimsenin milyonlarca bileti gerçekten satın almaya kalkacak kadar deli olmayacağına güveniyorlardı. Çünkü böyle bir işi kotarmak için yıllarca hesap yapacak sabır lazımdı. Komünist bir ülkeden rüşvetle kaçacak kadar gözü kara olmak da öyle. Stefan Mandel'de bunların hepsi vardı ve o matematiği çözmek için yıllarını gömmüştü. Planın önündeki ilk büyük engel yine paraydı. Mandel'de 14 milyon dolar yoktu. Ayda 10 dolar kazanıyordu. Bu yüzden soruya farklı bir yerden yaklaştı. Peki bütün kombinasyonları toplamak şart değilse ne olurdu? Ya çok daha az sayıda biletle neredeyse aynı garantiye ulaşabilseydi? Büyük ikramiyeyi kesinleştirmek yerine gözünü ikinci ikramiyeye dikebilirdi. 6 sayının 5'ini bilmek yeterdi. Kazanç küçülürdü ama kesinlik korunur. Gereken sermaye ciddi biçimde düşerdi. Geliştirdiği bu tekniği kombinatoryal yoğunlaştırma diye adlandırdı. Formülü olgunlaştırmak yıllarını aldı. Bir defter doluyor, buruşturulup atılıyor, hemen bir yenisi başlıyordu. Hesaplarını asla kimseyle paylaşmadı, formülü sonuna kadar kendine sakladı. Yıllar sonra bir gazeteci ayrıntıları istediğinde bunu Coca-Cola'nın tarifini açıklamaya benzetti. Mantık aslında karmaşık değil. Standart bir 649 piyangosunda yaklaşık 5000 farklı 5 sayılık alt küme var. Mandel'in algoritması
bu rakamı topu topu 569'a indiriyordu. Önce 15 temel sayı seçiliyor, sonra bu sayılardan üretilen 569 kombinasyon alınıyordu. Çekilen 6 sayı bu 15'in içinden çıkarsa en az ikinci ikramiye cepteydi. Yanında yüzlerce küçük ödül ihtimali, üstüne büyük ikramiyeyi tutturma şansı da masada duruyordu. 5.000 yerine 569 bilet. Gereken para 10 kat azalıyor ama istatistiksel güvence büyük ölçüde aynı kalıyordu. Mandel'in aradığı tam olarak buydu. Mart 1965. Formül tamamlanmıştı ama ortada hala sermaye yoktu. İşte bu noktada birikimi olan yakın bir dostu devreye girdi ve ona güvenmeyi göze aldı. Adamın cebi, komşusunun matematiğine yatırım yapabilecek genişlikteydi. Anlaşma şuydu: kazancın %80'i parayı koyan arkadaşa, %20'si Mandel'e. Arkadaş sermayeyi koydu, Mandel de yıllardır işlediği formülü. Birikimleri birleştirip 569 bilet aldılar. Her kombinasyon tek tek elle işaretlendi. Kalemler, kuponlar ve loş ışıklı minik bir bükreş dairesi. Saatlerce aynı masada dirsek dirseğe çalıştılar. Tek bir hata bütün düzeni bozardı. Çekiliş günü geldiğinde sonuç beklediklerinden çok daha büyük çıktı. Sadece ikinciyi almadılar. İlk denemede büyük ikramiyeyi tutturdular. Kazandıkları para 72.783 leydi. O günkü kurla yaklaşık 2.000 dolar. Bu miktar ortalama bir Rumen ailesinin 4 yıllık geliriydi. Ve bir gecede kazanılmıştı. Mandel için bu servet demek değildi. Ama özgürlüğü satın almaya yetiyordu. Kazandığı parayı yalnızca tek bir işe yatırdı. Dışişleri Bakanlığındaki bir görevlinin eline rüşvet sıkıştırdı. Aradan çok geçmeden evraklar düzenlendi, damgalar basıldı ve Mandel bir çıkış vizesine kavuştu. Kimsenin adım atmasına izin verilmeyen bir ülkeden çıkış yolunu bulmuştu. Yanında eşi, 2 evladı ve ufacık bir deri valiz vardı. O valizin içinde kıyafetlerden çok daha kıymetli bir şey taşınıyordu. 4 defter dolusu matematik. İlk durak İsrail oldu. Mandel burada 4 yıl geçirdi ve hayatında ilk kez matematik alanında resmi eğitim aldı. Amfilerdeki öğrencilerin çoğundan 30 yaş büyüktü ama bu onu hiç yavaşlatmadı. Algoritmasını geliştirmeye, açıklarını kapatmaya devam etti. Küçük Avrupa piyangolarında yöntemin farklı sürümlerini denedi. Bazısı kazançla bitti, bazısından eli boş döndü. Ama her iki durumdan da ders çıkardı. Kazançlar kadar kayıplar da sistemi olgunlaştırıyordu. Sonra Batı Avrupa'ya geçti. İtalya, Almanya, İngiltere. Hem kendi formülünü işlemeye devam ediyor, hem de devlet piyangolarının işleyiş biçimini mercek altına alıyordu. Hangi ülkede kuralların katı, hangisinde esnek olduğunu tespit ediyordu. 1970'lerin başında yolun bir sonraki durağı Avustralya'ydı. Eşi ve 2 çocuğuyla Sydney'e ulaştı, yine aynı küçük valizle. Ama bu sefer valizde sadece bir formül yoktu. Yıllarca denenip cilalanmış eksiksiz bir sistem taşıyordu. Artık onu 2-3 kez kullanılıp bırakılacak bir hesap olarak değil, çok daha büyük bir şey olarak görüyordu. Kafasındaki fikir bu işi sanayi ölçeğine taşımaktı ve Avustralya bunu göstermek için tam da aradığı sahneydi. Önündeki 15 yıl boyunca Stefan Mandel, Avustralya piyangosunu adeta kendi banknot matbaasına dönüştürecekti. O dönemin Avustralya'sı planını devasa boyutlara taşımak için adeta kusursuz bir zemin sunuyordu. Ülkenin çeşitli yerlerinde eş zamanlı işleyen birden çok eyalet piyangosu bulunuyordu. Yeni Güney Galler, Victoria, Queensland, Batı Avustralya. Her biri kendi kurallarıyla oynanıyor. İkramiye tutarları ve denetim mekanizmaları eyalete göre farklılaşıyordu. Zengin bir ülkeydi ama yaşam maliyeti hala düşüktü. Piyangoları denetleyen kurumlar küçük ekiplerdi, karar süreçleri ağır işliyordu. Mandel kısa sürede bir yatırım ortaklığı kurdu, adını Lotto Fund koydu. Yatırımcılara götürdüğü öneri gayet yalındı. Sermayeyi sen sağla, idaresini bana bırak. Toplanan paralar çoğunlukla yıllık 4.000 dolar prim ödemesi olan 10 yıllık hayat sigortası poliçeleri aracılığıyla bir araya getiriliyordu. Matematik, baskı, lojistik, hukuk hepsi Mandel'in üzerindeydi. Herhangi bir Avustralya piyangosunun ikramiyesi belirlediği sınırı aştığında
Sistem harekete geçiyordu. Beklediği eşik, tüm kombinasyonları satın alma maliyetinin yaklaşık 3 katıydı. Artık küçük gruplarla oynamıyordu. Hedefi çok daha iddialıydı. İmkansız görünen şeyi yapmak. Yani bir çekilişteki bütün olası biletleri almak. Gereken altyapıyı yıllar içinde adım adım kurmuştu. Depolar, yazıcılar, kuryeler, avukatlar. Emir verildiği an 72 saat içinde harekete geçecek koca bir ekip pusuda bekliyordu. Para akışını yönetmek için Pacific Financial Resources adında bir paravan şirket kuruldu. Yatırımcı parası National Lotto Fund adlı yapı üzerinden dönüyordu. Hazırlıklar bitince kazançlar akmaya başladı. Bir piyango, sonra bir başkası, derken bir diğeri. 1986'ya gelindiğinde ortaklık ilk büyük vuruşunu yapmış, 1,1 milyon Avustralya doları kazanmıştı. 10 yılın sonuna dek sistem tam 12 farklı Avustralya piyangosundan büyük ödül kaptı. Ama asıl para sadece büyük ikramiyelerden gelmiyordu. 5, 4 ya da 3 sayıyı tutturan biletler binlerce küçük ödeme getiriyordu. Milyonlarca kupona dağılan bu ödüllerin toplamı 400 bine ulaşmıştı. Bir süre sonra piyango komisyonları bu tuhaflığı fark etti. Müfettişler, denetçiler, devlet muhasebecileri Mandel'in operasyonunu didik didik etmeye geldi. Ama karşılarında açık bir hile bulamadılar. Çünkü adam gerçekten kural çiğnemiyordu. Biletlerini herkesin gittiği satış noktalarından alıyordu. Onu kazandıran şey, el altından edinilmiş bir bilgi değil, doğrudan matematikti. Neticede Avustralya yönetimi farklı bir yönteme başvurdu. Onu durdurabilmek için yasada değişikliğe gitti. Getirilen yeni düzenleme tam da onun sistemini hedef tahtasına koyuyordu. Bundan böyle hiçbir kişi ya da ortaklık bir çekilişteki tüm kombinasyonları satın alamayacaktı. Mandel'in 15 yıl boyunca inşa ettiği her şey, depolar, yazıcılar, muhasebeciler, hukuk ekipleri bir gece içinde işlevsiz kalmıştı. Avustralya'daki operasyon artık yasa dışıydı. Ama Mandel pes eden bir adam değildi. Kenara çekilip emekliye ayrılmayı da düşünmüyordu. Bir uçak biletini cebine koydu ve rotasını Amerika'ya çevirdi. Amerika'daki eyalet piyangolarını sırayla tek tek elemeye koyuldu. Peşine düştüğü sistemin taşıması gereken 3 koşul vardı. Kombinasyon sayısı bütün biletlerin toplanabileceği ölçüde küçük olacaktı, devreden ikramiye toplam masrafı aşacak kadar kabaracaktı ve kurallar, yetkililer devreye girmeden operasyonu tamamlamaya fırsat verecek ölçüde esnek olacaktı. Düzinelerce eyaletin mevzuatını tek tek gözden geçirdi, ardından sabırla beklemeye koyuldu. Kural kitaplarını satır satır okuyor, kombinasyonları defalarca hesaplıyordu. Ama Amerikan piyangolarının çoğu onun sistemi için fazla büyüktü. Kombinasyon sayısı milyonları aşıyor, en büyük ortaklığın bile sınırlarını zorluyordu. Seçenekler tükeniyor derken aradığını buldu. Virginia. Virginia piyangosu birden 44'e kadar sayılarla oynanıyor, toplam 7 milyon 59 bin 52 kombinasyon üretiyordu. Yani Avustralya'daki bir çekilişin yarısından bile azdı. New York'un nüfusundan küçük bir sayı. Mandel için biçilmiş kaftan, kombinasyon çok gibi görünse de hala satın alınabilir sınırların içindeydi. Hazırlık aşaması Melbourne'deki bir deponun içinde start aldı. Bütün kuponlar çekilişten aylar önce basılacaktı. Operasyonun kadrosunda 16 tam zamanlı personel yer alıyordu. 30 bilgisayar aralıksız kombinasyon üretip diziyor, 12 lazer yazıcı da çıkan sonuçları durmadan kağıda basıyordu. Gündüz vardiyası biterken gece ekibi devreye giriyordu. Makineler neredeyse hiç susmuyordu. Virginia'daki çekilişin tamamını kapsamak için 7 milyondan fazla benzersiz kupon gerekiyordu. Ve bunların basılması tam 3 ay sürdü. Son kuponda çıktığında geriye tek bir iş kalmıştı. Beklemek. Mandel, Virginia'daki ikramiyenin büyümesini gözlüyordu. Ödülün birkaç kez devretmesi ve hesapladığı eşiğin üstüne çıkması lazımdı. 12 Şubat 1992, Çarşamba. İkramiye nihayet Mandel'in beklediği seviyeye geldi. Artık geri sayım başlamıştı. 72 saat. Aylarca hazırlanan plan tek bir telefonla ateşlendi. Tek bir telefonla Melbourne'deki depo göz açıp
Kapayana kadar bir operasyon üssüne dönüştü. Daha önceden basılmış olan 7.059.052 kupon kutulara istiflendi. Toplam kağıt ağırlığı aşağı yukarı 1 tonu buluyordu. Avustralya'dan Amerika'ya taşınması için nakit ödeme yapıldı, gönderim uluslararası hava kargosuyla ayarlandı. Kağıtların ulaşacağı yer Virginia'daki Norfolk'tu. Orada haftalar önceden tutulmuş özel bir ofis çoktan hazır edilmişti. Ne var ki kuponları Amerika'ya ulaştırmak tek başına yeterli değildi. Milyonlarca kuponun resmi bilete çevrilmesi gerekiyordu. Bu iş için 35 kurye yola çıkmıştı. Çoğu sertifikalı muhasebeciydi. Mandel rastgele kişiler yerine kasten profesyonelleri tercih etmişti. Üzerinde büyük paralarla havaalanından geçerken dikkat çekmeyen, belgeleri okuyabilen, hesaptan anlayan, gerilim altında soğukkanlılığını koruyan ve gümrük memuru bir şey sorduğunda eli ayağına dolaşmayan insanlar. Operasyona 2 gün kala kuryeler ayrı ayrı uçuşlarla Amerika'ya indi. Kimileri Melbourne'den, kimileri Sydney'den, kimileri de Auckland'dan yola çıkmıştı. Kimi Dallas Havalimanı'na, kimi Norfolk International'a indi. Uçuşların farklı saatlere yayılması özellikle planlanmıştı. Kalabalık bir grubun tek seferde göze batması istenmiyordu. Sahadaki operasyonu yöneten tek bir isim vardı. Anitali Alex. Eyalet çapında önceden saptanmış 125 satış noktasının dökümü onun elindeydi. Benzin istasyonları ve büyük süpermarketler. Bu iş için seçilen işletmelerin her birinde yüksek kapasiteli piyango terminalleri mevcuttu. Her noktaya bir kurye atanmıştı. Kuryelerin elinde tanesi 10.000 dolarlık banka çekleri ve kendilerine düşen kuponlarla dolu birer pano vardı. Talimatlar sade kadar sadeydi. Satış noktasına gir, kuponları kasiyere ver, çeki uzat, terminalden çıkan biletleri bekle, hepsini kutula ve bir sonrakine geç. Sonra aynı şeyi tekrarla, binlerce kez. Perşembe sabahına gelindiğinde operasyon resmen start almıştı. Kuryeler Virginia'nın dört bir yanına yayıldı. Norfolk, Richmond, Roanoke, Arlington, Hampton. Ama kısa sürede bir sorun baş gösterdi. Terminaller bu kadar büyük hacimler için tasarlanmamıştı. Bir bilet saniyenin ufacık bir diliminde basılıyordu. Ama her satış noktasında 10.000'lerce biletin çıkması gerekiyordu. Kasada her defasında yeni bir 10.000 dolarlık çek el değiştiriyordu. Kimi mağaza müdürü neyle karşı karşıya olduğunu dahi çözemedi. Kimisi durumu kavrayınca ürktü, kimisi kuryeye kahve ikram edip makinenin çalışmasını izledi. Cuma sabahı geldiğinde çekilişe 36 saat kalmıştı. İşte tam bu esnada operasyonun en ağır krizlerinden biri patlak verdi. Virginia'nın en büyük market zincirlerinden biri, Mandel'in kuponlarını işleme koymayı kabul etmedi. Yetkililer, makinelerin bu yoğunluğu kaldıramadığını gerekçe gösterdi. Kah şirket politikasını, kah mesai saatlerini bahane ettiler, işi durdurabilmek için ellerinin altındaki her gerekçeyi masaya sürdüler. Bu karar yüzünden 700.000 kombinasyon bir çırpıda kapsam dışında kaldı. Artık sistem tüm çekilişi garanti etmiyordu. Büyük ikramiyenin bu eksik kalan kombinasyonlardan birine çıkma ihtimali vardı ve öyle olursa bütün operasyon çöpe giderdi. Mandel binlerce kilometre öteden Avustralya'dan olan biteni telefon ve faksla anlık takip ediyordu. 700.000 kombinasyonun düşmesi onu durdurmadı. Geri çekilmek yoktu. Kurye rotalarını yeniden çizdi, boşta kalan kuponları başka noktalara kaydırmaya başladı. Norfolk'taki avukatlarını aradı, bir yandan da kalan kapsama oranını yeniden hesapladı. Plan artık kağıt üzerinde ilerlemiyordu. Her karar operasyon sürerken anında verilmek zorundaydı. Kalan noktalardaki tempo daha da yükseltildi. Terminaller mümkün olan en yüksek hızda döndü. Kuryeler gece boyunca durmadan bilet aldı. Kimisi 36 saatte gözünü bile kırpmamıştı. Kasaların üstünde her biri 10.000 dolar değerinde çekler birikiyor, basılmış biletler kutulanıp kiralık kamyonetlere yükleniyordu. Saat ilerledikçe halsizlik derinleşiyor, çekiliş her an biraz daha yaklaşıyordu. Cumartesi öğleden sonra son durum ortaya çıktı. 7 milyon kombinasyonun 6 milyon 400 bini resmen alınmıştı. Bu, çekilişteki tüm olasılıkların %99,3'üydü.
Ama geride hala tehlikeli bir boşluk vardı. Yaklaşık %0,6'lık küçücük bir açık. Kazanan sayılar tam o eksik kombinasyonlardan birine denk gelirse her şey biterdi. Aylarca süren hazırlık, milyonlarca dolar, 3 günlük operasyon hepsi boşa giderdi. 15 Şubat 1992 Cumartesi. Virginia'da saat gece 23:20'de. Çekiliş başlıyor, toplar makinenin içinde dönmeye başlıyor. İlk sayı düşüyor, ardından ikinci, üçüncü derken hepsi. Nihayet kazandıran 6 sayı ortaya çıkıyor. Mandel'in ekibi kuponları teker teker denetliyor ve tablo netleşiyor. Çekilen 6 sayının hepsi de topladıkları biletlerin arasındaydı. Büyük ikramiyenin tutarı tam olarak 27.036.142 dolardı. Üstüne yaklaşık 900 bin dolarlık ikincil ödüller geldi. Yüzlerce bilet 6 sayıdan 5'ini tutturmuştu. Binlerce kuponda 4 ya da 3 sayıyı yakalayıp küçük ödemeler getirdi. En büyük ödülü kaçıran milyonlarca biletin arasına binlerce ufak ikramiye serpilmişti. Baskı, kargo, kuryeler, biletler ve hukuk masrafları toplandığında operasyonun maliyeti yaklaşık 5,5 milyon dolar tutmuştu. Stefan Mandel bütün bunu Melbourne'deki masasından yönetmiş ve tarihin en büyük tek seferlik piyango ortaklığı vuruşunu gerçekleştirmişti. Ama para hemen ödenmedi. Virginia piyangosu kazancı vermeyi reddetti. Yetkililer dolandırıcılıktan şüpheleniyordu. Ama hangi suçun işlendiğini bir türlü açıklayamıyorlardı. Milyonlarca bilet alınmıştı, evet, ama hepsi resmi satış noktalarından geçmişti. Mandel geri adım atmadı. Piyangoya dava açtı. Mahkeme sürecinin sonunda davayı kazandı ve piyango yönetimi ikramiyeyi ödemek zorunda kaldı. Asıl mercek altına alma süreci ise işte bundan sonra devreye girdi. 3 ayrı ülkeden toplam 14 resmi kurum soruşturmanın parçası oldu. FBI, CIA ve Amerikan Gelir İdaresi IRS dosyayı ele aldı. Avustralya Menkul Kıymetler Komisyonu ve 10 kurum daha araştırmaya katıldı. Soruşturma tam 4 yıl sürdü. Müfettişler alınan her bileti tek tek inceledi. Her çek, her yatırımcı, her kurye didiklendi. Kuponları terminalden geçiren benzin istasyonu ve mağaza sahipleri bile sorguya çekildi. Ama 4 yılın sonunda tek bir dolandırıcılık kanıtı çıkmadı. Rüşvet yoktu. İçeriden bilgi sızdıran yoktu. Çekiliş sonuçlarına dokunulmamıştı. Ortada sadece bir ders kitabını dikkatli okumuş ve o formülü uygulayacak altyapıyı kurmuş bir adam vardı. Bir piyangodaki tüm kombinasyonları satın almak o dönemde tamamen yasaldı. Aslına bakılırsa bu, günümüzde bile başlı başına bir suç sayılmıyor. Virginia piyangosunun düştüğü yanılgı çok basitti. Birinin bunu gerçekten göze alacağını akıllarının ucundan bile geçirmemişlerdi. Mandel, soruşturma boyunca kendisine yöneltilen ithamlara sert bir dille karşılık verdi. 150 yaşına dek yaşayacağını, ne yaptığından bir haber olduğu halde kendini mühim sanan bir memur yüzünden düşüp can verecek biri olmadığını dile getirdi. Yetkililerin elinde ise tek bir kart kalmıştı: kuralları değiştirmek. Mandel yürürlükteki hiçbir yasayı çiğnememişti, o yüzden hükümetler aynı sistemin tekrarını engelleyecek yeni yasalar hazırladı. Onu geçmişte yaptığından dolayı cezalandıramadılar. Ama gelecekte başkasının aynısını yapmasını iyice zorlaştırdılar. Virginia zaferinden sonra Mandel'in diğer girişimleri aynı başarıyı yakalayamadı. İşler zamanla dağılmaya başladı. 1995'e gelindiğinde iflas etmişti. Ardından bir evrak işiyle ilgili bir suçlama yüzünden İsrail'de hapse girdi ve cezaevinde 10 ay geçirdi. Sonunda mahkumiyeti bozuldu. Ama karar bozulduğunda cezasını çoktan çekmişti. Kaybettiği o 10 ayı kimse geri getiremezdi. Stefan Mandel bugün 91 yaşında, Vanuatu'da denize yakın bir evde günlerini geçiriyor. Bugün artık ne piyango biletine el sürüyor ne de yeni bir sistemin peşinde. Geride ise oldukça sıra dışı bir bilanço bıraktı. 14 piyango zaferi, 0 suçlama ve 1 ada. Gazeteciler hala ona aynı soruyu soruyor. Ayda 10 dolar kazanan Rumen bir muhasebeci, Virginia'dan 72 saatte 27 milyon doları nasıl çekip çıkardı? Mandel'in cevabı yıllardır hiç değişmedi. Matematik doğru uygulandığında
bir serveti garanti edebilir. Stefan Mandel piyangoyu şansa değil, matematiğe dayanarak alt etti. Tek bir kuralı bile ihlal etmedi. Sadece kimsenin cesaret edemediği bir sistemi sonuna kadar götürdü. Sonunda yasalar değişti ama Mandel adını tarihe çoktan yazdırmıştı. Bu haftalık bu kadardı. Eğer hikaye hoşuna gittiyse beğeniyi bırakıp kanala abone olmayı unutma. Bu tür anlatımları seviyorsan burada buluşmaya devam ederiz.